Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere adı üstünde çikolatalı bomba tarifim var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak kalıbımıza yağlı kağıdı geçirerek başlayalım. Ben bunu biraz çekimi hızlandırarak size göstermek istedim. Çünkü geçen bir izleyicim kenarlarına kağıt geçirmedim, yapıştı, cheesecake çatladı diye yazmıştı. Cheesecake yaparken benim tavsiyem, ister kelepçede yapın, ister dikdörtgen, mutlaka kenar duvarlarını yağlı kağıt ile kaplayın. Yani bir tane yağlı kağıdı düzenli bir şekilde keserseniz çok güzel yetişiyor. Tutkal olarak kenar duvarlarına çok az tereyağı sürdüm ve görmüş olduğunuz gibi kestiğim o parçaları da tereyağın faydasıyla yapıştırarak bitirdim. Cheesecake yaptığımız için yani bozulmadan, kırılmadan çıkmasını istiyoruz. Kalıbımıza komple yağlı kağıdı geçirdik. Tarifimize başlayalım. Tarifimizin tabanı için 200 gram pötibör bisküvi kullanıyorum. Bisküvilerimizi bir elektrikli robota alalım. Onu da güzelce un ufak yapalım. Robottan geçirdiğimiz bisküvilerimize 100 gram eritilmiş tereyağımızı ilave ediyoruz. Ben tereyağı tavsiye ederim ama margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi iyice karıştıralım. Yani tereyağı ve bisküvi tamamen birbirine geçmiş olsun. Korkmayın, yetiyor. Yani kuru kalmıyor. Tam kıvamında bir ölçü. Hazırlamış olduğumuz tereyağlı bisküvilerimizi daha önce hazırladığımız kalıbımıza dökelim. Spatulamızla şöyle güzelce yayalım. Yaydıktan sonra bir bardakla oldukça güçlü bir şekilde sabitleyin. Yani basabildiğiniz kadar basın. O bisküviler böyle taş gibi aşağı yapışmış olsun. Bardakla çalışırken gördüğünüz gibi kenarları yukarı kalktı. Onları da spatulanızla içe doğru ittirin ki düzgün ve muntazam olsun. O fazlalıkları da tekrar bardakla basarak bitirin. Şimdi tabanımızı hazırladık. Buzluğa atabiliriz. Yani buzlukta beklesin, biz iç harcını hazırlayana dek. Cheesecake'imiz için 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket krema, 2 paket vanilya şekeri. Ben kavanozdan alıyorum çünkü kendim yaptığım için. Tarifi kanalımda var. Kanalıma masmavi vanilya şekeri derseniz hemen çıkar. 1 yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz, fark etmez. Ve 700 gram süzme yoğurdumuzu da ilave edelim. Bu arada süzme yoğurt ile labne arasındaki farkı videonun ilerleyen bölümünde size detaylıca açıklayacağım. 1 tane limonun kabuğunu rendeledim. Bir de portakal. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım, limon farklı bir aroması var. Portakalın kendine has bir aroması var. İkisini kombinasyon yapmanızı isterim. Çünkü üzerine çikolatalı bir sos geleceği için portakal çok yakışıyor çikolataya. Limon ve portakalı aynı anda rendelemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bütün malzemelerimizi ekledikten sonra kabuğunu rendelediğimiz limonu ortadan ikiye keselim ve yarısının suyunu güzelce sıkalım. Şimdi burada ben ölçü olarak yarım limon suyu diyemedim. Her limonun suyu farklıdır. Onu da ölçtüm. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle su bardağınızı bir parmak, yani 1 santim kadar dolduracak şekilde limon suyumuz var. Onu da tarifimize ekleyelim. Ve şimdi bir tel çırpacakla onu pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Arzu ederseniz mikserde kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmadım. Sadece tel çırpacakla. Bunu da hiç atlamadan size gösteriyorum ki hiç pütür pütür kalma diye bir şey söz konusu bile olamaz. Çok güzel bir kıvam oluyor. Yaklaşık 1,5 dakikada pürüzsüz bir hale getirmiştim. Cheesecake'te tabii ki bu kremanın kıvamı da çok önemli. Ne kadar akışkan olduğu, olmadığı. Bakın sevgili arkadaşlarım, pürüzsüz harika bir cheesecake harcımız hazır. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu harcımızı fırına vermeden önce fırının alt tabanına bir ısıya dayanıklı bir tavayla suyu bırakalım. Fırınımızı da güzelce açalım ve cheesecake'imizi yapmaya devam edelim. O arada fırın ısınsın. Buzluğa atmıştım, biliyorsunuz, neredeyse donmuş.
Tam istediğimiz gibi. Bu büyük bir püf noktasıdır, yine aklınızda bulunsun. 1 su bardağı orman meyvesi kullanıyorum tarifimde. Bakın şöyle cheesecake, şöyle akışkanlığını görüyorsunuz. Bir pankek kıvamı diyebiliriz. Şimdi hazırlamış olduğumuz cheesecake harcımızdan birkaç kepçeyi alt tabanına bir yayalım. Bunu hemen siz izlerken ben hikayesini anlatayım sevgili arkadaşlarım. Bir izleyicim bana video olarak Instagram'dan atmış. Yazmış ki Selva Hanım, şu an bir kafedeyim, böyle bir şey yiyorum. Çok inanılmaz bir lezzet. Bir dilime de 480 TL vermiş. Lütfen bunu yapar mısınız? Ben onu videolu bir şekilde izledim ama zaten tahmin etmiştim nasıl bir şey olduğunu. Ve dedim ki paranız cebinizde kalsın, ben daha güzelini yaparım. O yüzden şimdi burada hemen belirtmek isterim. Bu orman meyvesini tane taneydi, orada da her katmanında görünüyordu. Bunu direkt cheesecake harcına katarsanız harcınız böyle koyu mor bir hal alır. Çünkü meyveler rengini salar. O yüzden katman katman ekleyeceğiz. Yani alt tabanına biraz harç, üzerine biraz meyve serpiştireceğiz. Tekrar harç, biraz daha meyve. Sonra da kalan tüm harcımızı böyle güzelce dökelim. Yine en üstünü bir düzeltelim. Elimizdeki kalan meyvelerimizi de serpiştirelim. Bu çok önemli bir püf noktası. Sakın bütün meyveleri harcın içine atıp karıştırmayın. Mosmor bir cheesecake'iniz olur. O da şık olmaz, güzel de durmaz. Çok hızlı konuştum hepsini anlatayım diye. Şu an cheesecake'imiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 160 derece fırında 1 saat pişmeye gönderelim. 160 derece olacak. Lütfen fazla açmayın. 160'da pişecek. 1 saatin sonunda pişmişti. Fırını kapattım. Yarım saat kendi kendine soğumaya bıraktım. Ve yarım saatin sonunda cheesecake'imizi fırından alıyorum. Neden böyle yaptık? Çünkü birden fırından çıkarırsanız mümkün olmayan çok büyük çatlaklar oluşabilir. Onu engellemek için yaptık. Sosumuz için gerekli malzemeler. Toplamda 120 gram çikolata kullanacağız. Ben 60 gram bitter, 60 gram sütlü çikolata kullandım. Onun üzerine 5 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Bu da bir püf noktasıdır. Çikolatanızın, pastanızın üzerinde kaymak gibi kesilmesini sağlayacak bir etken. Ve onun üzerine de yarım su bardağı sıcak sütümüzü dökelim. Yani ben ısıttım ama siz ısıtmasanız da olur. Hani ben hızlandırmak istedim. Ve kaynayan tencerenin üzerine kasemizi bırakalım. Benmari usulü eritmeye başlayalım. Benmari usulü nedir? Yani kaseniz suya temas etmesin. Sadece buhar değecek. Buna lütfen çok dikkat edin. Suya değerse çikolata pişer, taş gibi olur. Ve gördüğünüz gibi buharda benmari usulü erittik, akışkan, parlak, çok güzel bir sosumuz var. Aslında bunlar önemsiz gibi görünse de mutfakta çok önemli püf noktaları. Güzelce eritmiş olduğumuz çikolatamızı ılınmış olan cheesecake'imizin üzerine komple dökelim. İzlemesi bile çok keyifli benim için. Gerçekten düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şeyin lezzetinin güzel olmaması imkanı yok. Şöyle bir salladım sağa sola her tarafa çikolatanın yayılması için ve soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra bir gece vaktiniz varsa buzdolabında dinlendirin. Ve ertesi gün ben çekimime devam ediyorum. Zaten güneşten anlamışsınızdır. Çok güneşli bir havada çekime devam ettim. Şöyle size bir gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz kenarlarına yağlı kağıt geçirdiğimiz için şu anda işimiz ne kadar kolay. İşte bunu geçirmeseydik çatlayabilir, kalıba yapışabilir, bu kadar da muntazam durmayabilirdi. Çok güzel görünüyor. İşte o bahsetmiş olduğum tane tane meyvelerin görüyorsunuz sanki bir yıldız gibi durmasının sebebi oydu. Şimdi fırına verdiğinizde çikolata ben biraz ılıktı, terleme yapmıştı. Onu bir peçeteyle hemen üzerini tamamen aldım ve dilimleyerek büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere yine bir izleyicimin isteği üzerine benim de tabii ki çok istediğim bir tarifi yaptım. Güzelliğe bakar mısınız?
İşte o her bir orman meyvesini tek tek attığımız için hiçbir morarma, böyle dağınık bir cheesecake'imiz yok. Yediğinizde bir lezzet harikası oluyor. Çikolata, altındaki bisküvili taban. Kremasına bakar mısınız? Tam kıvamını da gösteriyorum. Çok lezzetli bir pastadır. Pişirdikten sonra dilim dilim kesip buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarın. Hatta benim kızlarım buzluktan çıkan cheesecake'i yarı donmuş yemeye bayılıyorlar. Hafif dondurma gibi, gerçekten çok güzel oluyor. Bu arada hızlıca hemen değineyim. Cheesecake'in daha hafif olması için süzme yoğurt, biraz daha tok, yani Amerikan cheesecake gibi olmasını istiyorsanız labne peyniri kullanabilirsiniz. Yani aradaki fark budur. Benim tercihim süzme yoğurt. Çok daha hafif oluyor. Yani kuark gibi düşünün. Çok daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Siz nasıl arzu edersiniz? Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.